Evet, bugünkü konumuz cinsiyet değiştirme ameliyatları. Erkekten kadına cinsiyet değişimi nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi lazımdır? Ameliyat sonrası bakımları nasıl olur? Tüm bu konuların detaylarına değineceğiz. Ama her şeyden önce bu ameliyatı neden yapıyoruz? Bu ameliyatın mantığı nedir? Öncelikle bunun üzerine biraz sohbet etmemiz lazım. Genellikle halk arasında çok anlaşılmış bir ameliyat çeşidi değildir. Bunun üzerine biraz konuşmak isterim açıkçası. Cinsiyet değişimi ameliyatı cinsel kimlik bozukluklarında bir tedavi yöntemidir. Bu bir bozukluk mudur? Evet, bu bir bozukluktur. Vücudunuzda eğer sizin üçüncü bir kolunuz olsaydı bu kol fazla geleceği için siz bunu aldırırdınız. Ya da yüzünüzün ortasında fazladan bir çeneniz olsaydı bu fazladan çeneden kurtulmak isterdiniz. Ya da başka bir ağzınız olsaydı yanağınızda o yanağınızdaki ağzı siz kapattırmak isterdiniz. Şimdi cinsel kimlik bozukluklarındaki problem şu. Beyin ve vücut arasındaki uyumsuzluktur. Yani yanlış bedende yanlış beyin var. Şöyle hayal edebilirsiniz. Artık bu videoyu izleyen cinsiyetiniz her neyse hayal edin. Siz karşı cinsle ilgili bir duygunuz, düşünceniz var diyelim. Ya da kafanızda bir cinsel anlamda bir arzuyu hayal edin. Eve gidiyorsunuz, soyunuyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki siz de arzu ettiğiniz bedene sahipsiniz. Ve istediğiniz beden bu değil. Ne demek istiyorum? Bir erkek olarak ben bir cinsel ilişkide bir kadını tasarlıyorum belleğimde. Ama bir bakıyorsunuz ki bende de bir penis yerine vajen var. Bu ne demektir? Beyin olarak bir kadını arzuluyorum. Beyin olarak kendimi erkek hissediyorum ama bir erkek uzvum yok. O zaman ne yapmak lazım? Buradaki olay beyni değiştiremediğimize göre, günümüzdeki teknolojide beyin üzerinde bir oynama yapamadığımıza göre gücümüz ancak bedene yettiği için bu sefer bedenimizi değiştiriyoruz. Bu değişim gerçekleştikten sonra ne oluyor? Beyin ve beden barışmaya başlıyor. Bu bağışıklık içerisinde ancak huzurlu bir hayat mümkün olabilir. Bu konuyu şöyle biraz daha detaylandırabilirim aslında. Bizim dünyayı, dış dünyayı algılamamız reseptörler üzerinden gerçekleşiyor aslına bakarsanız. Duygularımız da böyle. Nedir? İşte testosteron hormonu dalgalanıp birazcık yükseğe çıktığı zaman libido artış olur bir erkekte. Daha çok bir kadını arzulamaya başlar. Kafasında sürekli bir kadın imgesi dolaşmaya başlar. Nedir bu? Kanımdaki testosteron geldi. Beynimde bu duyguyla ilgili bir devre var. Bu devrenin bir de düğmesi var. O düğmeye biz reseptör diyelim. Testosteron geliyor, o düğmeye basıyor. O düğmeye bastığında ben de birdenbire kafamda evet bugün hanımla buluşmam lazım. Bugün bir kadını arzulamaya başlarsınız. Peki bir transseksüel bireyde gerçekten bir cinsel kimlik bozukluğunda olay nedir? Onlarda testosteron seviyesinde bir problem yok ki. Hatta ve hatta testosteron ilk keşfedildiği zaman tamam dediler. Biz bütün eşcinsel davranışları, bütün transseksüel davranışları hepsini tedavi edebileceğiz. Problemli hormonu bulduk. Biz bu eksiktir muhtemelen bu. Biz bunu vereceğiz ve her şeyi düzelteceğiz dediler. Testosteronu insanlara büyük miktarlarda vermeye başladılar. Peki sonuç ne oldu? Asla düzelme değil. Mevcut olan davranış daha da arttı. Neden? Kandaki testosteron seviyesinde bir problem yok. O testosteron geliyor, beynimizdeki o devrenin düğmesine basıyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok zaten. Sorun bu düğmeye basıldıktan sonra bu düğmenin arkasında yer olan devre, o devre karşı cinsin devresi. O bir erkek devresi değil. Evet, testosteron geldi düğmeye bastı ama arkadaki devre bir kadını arzulayan değil, bir erkeği arzulayan kadın devresi. Kadın beyni var orada çünkü. Peki bu durumda demek neymiş? Olay hormonlarla hiç bilgisi yok. Reseptörlerle bilgisi yok. Tamamen beyinle ilgili bir şey. Günümüzde bu beyin değişemez. O zaman biz de cinsel organları değiştireceğiz. Hatta öyledir ki daha oyun çağlarında 4-5 yaşlarındayken kişiler kendindeki o farklılığı hissederler. Yani bu sonradan öğrenilen bir şey de değil. Daha küçükken oyun gruplarında kendi cinsel tercihleri doğrultusunda oyun grupları normalde beklenenin dışındadır. Bu farklılık bazen aile tarafından da fark edilir. Çocuk üzerinde bir baskı oluşturulur. Ya da psikiyatriste götürülüp psikiyatri tarafından da bir baskı oluşturabilir. Bunun bu dönemde değiştirilmesi bile çok zordur. Sonunda ne olur? Baskı altında büyüyen birey okuluna adapte olamıyor. Aile ilişkileri çok kötü. Ailesiyle bir aile kavramını oluşturamıyor. Kendi kendini anlamlandıramıyor. Daha çok küçük. Ben neyim? Ben niye böyle hissediyorum? Ben niye diğerlerinden farklıyım? Bu farklılık duygusu genelde hayatta da başarıdan uzak bir noktaya getiriyor. Ve maalesef bizim toplumumuzda bu çok ciddi bir problem. Ve bu insanlar toplumda kaybediliyorlar. Kenara itekleniyorlar. İteklendikleri kenar noktasında belki uygunsuz bir hayat yaşıyorlar. Sonunda birçok mutsuzluk geliyor. Yaşamdan uzaklaşılıyor. Belki illegal şeylere bulaşılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu konunun tamamen kavranması ve bunun bir tıbbi problem olarak ele alınması ve bu kadar da belki büyütülmemesi gerekiyor. Bizim yaptığımız dediğim gibi fazladan bir ağız varsa yüzünüzde bunu kapatırsınız ya da fazladan bir kol varsa çalışmayan
sallanan bir doku artığı varsa bunu alıyorsunuz. O zaman beynin kullanamadığı, beynin kullanmak istemediği fazla bir organınız varsa bunu değiştirebilirsiniz de. Bu böyle bir ameliyattır. Bu ameliyat 1950'lerde yanlış hatırlamıyorsam ilk defa yapıldığında zaten çok ağır bir ameliyat, çok problemli bir ameliyattı. Vaka zaten kaybedildi. Hatta bunun filmi bile yapıldı. Danimarkalı Kız diye belki izlemek istersiniz. Çok başarılı bir ameliyat modeli değildi zaten. Ama kişiler bedeninin olduğu noktadan beden beyin uyumsuzluğuna o kadar mutsuz ki gitsin de o penis uzaklaşsın, nasıl uzaklaşırsa uzaklaşılsın noktasındaydı. Çok başarılı, çok kaliteli ameliyatlar o dönemlerde olmasa bile insanlar penislerinden kurtulduğu için mutluydular. Hatta buna duvar ameliyatı gibi çok acıklı bir de ismi vardır bunun. Tamamen düzleştirmesine bile razılardı. Ama günümüzde bu teknik son derece geliştirildi ve son derece ileri noktalara taşındı. Tüm bu detaylar tek tek değineceğiz. Ama daha ameliyata gelmeden önce acaba biz doğru bir şey mi yapıyoruz? Bu ayrım da son derece önemli. Bizim karşımıza bir erkek geldi. Bende cinsel kimlik problemi var. Bu bedeni ben istemiyorum. Bu penisi istemiyorum. Ben kadın olmak istiyorum dedi. Ama acaba doğru şey mi düşündü? Gerçekten hissettiği bu muydu? Yoksa çocukluğunda yaşadığı travmalar ya da geçmişteki başka deneyimleri onun yanlış algılamasına mı neden oluyordu? Bu ayrım yapmak son derece önemli. Eğer biz bu ayrım yapmadan yanlış bir şekilde bir cinsiyet değişikliği yaparsak bu sefer kişinin kendi iç dünyasındaki karmaşaya devasa bir karmaşa daha biz eklemiş oluruz. Peki bu ayrım nasıl yapılacak? Şimdi eğer böyle bir kimlik probleminde beyinle bedeninizi barıştırmaya da karar verdiyseniz bunu bilimsel olarak da doğrulamamız gerekiyor. Öncelikle yapılması gereken ilk şey mahkemeye başvuruyorsunuz. Ben de böyle bir problemim var. Ben bu problemden dolayı cinsiyetimi değiştirmek istiyorum. Neden? Çünkü biz bir bireyi yeryüzünden yok edeceğiz. Yeni bir bireyi bir gün içerisinde ortaya çıkartacağız. Bütün geçmişiniz değişecek. Bu yüzden mahkemenin sizin kimlik anlamında mahkemenin size onay vermesi lazım. Tabii mahkeme tıbbi açıdan bir karar verecek merci değil. Mahkeme ne yapacak sizi? Bir heyetin olduğu tam teşekküllü hastaneye sizi yönlendirecek. Hastaneye siz mahkeme talebiyle başvurduğunuzda hastane sizi belli bir süre izlemek, bazı testler yapmak isteyecek. Bu testler içerisinde ürolojiden, kadın doğuma, bazı dahili branşlardan ve en önemlisi de psikiyatriye kadar ilerleyen bir takip süreciniz başlıyor. Bu takip süreci sizin durumunuza göre değişebilir. Ama takibin sonrasında heyet size der ki evet bu kişide cinsel kimlik problemi vardır ve bu kişinin cinsiyetini değiştirmesi uygundur. Mahkeme buna bakacak. Evet bu kişinin talebi doğruymuş diyecek. Ondan sonra sizin cinsiyetinizi değiştirmezle ilgili size bir onay verecek. Bu onaydan sonra siz rapor sürecini tamamlamış oluyorsunuz ve bu kağıtla birlikte bu ameliyatı artık yasal olarak olmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Bu yasaların dışında bir şey yapmaya kalkmanız büyük hata olur. Belki de sizdeki gerçek bir kimlik bozukluğu değildir. Belki siz farklı bir kafa karmaşası yaşıyorsunuzdur. Belki de çok daha basit yöntemlerle psikiyatrik bir tedaviyle bu probleminizi halledeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden rapor sürecini kendi kendinizi doğrulamak için, kendi kendinizi vicdanen de, akıl sağlığı olarak da doğrulamak açısından çok gerekli bir şeydir. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ki işlem sonrasında zaten sizin, gerçi artık kimliklerde standart oldu ama bizim eskiden pembe kimlik dediğimiz kadın kimliği almanız için şarttır o evrak. Şimdi siz kendinizin farkındasınız, kendinizden eminsiniz, mahkemeye başvurdunuz, hastaneye gittiniz, bir takip süreci geçirdiniz ve raporunuzu aldınız. Artık ameliyat olmaya hazırsınız. Hangi yöntemle ameliyat olmanız gerekiyor? Tıpta en mükemmel yöntem bu, en sağlıklı yöntem bu diye belli bir yöne doğru insanları iteklemek çok doğru değil. Ben sadece teknik anlamda neyin için yaptığımı açıklamaya çalışacağım size. Ve bu doğrultuda siz de belki kendi seçimlerinizi daha doğru bir şekilde yapabilirsiniz. İnsanlar ameliyat tekniğine karar verirken ki dolayısıyla o tekniği yapan doktoru seçmeye karar verirken de şunları düşünmeye başlıyor. Görüntü olarak nasıl olacak? Sonra derinlik anlamında nasıl olacak? Peki gerçekte orgazm olabilecek miyim? Komplikasyonlarda ne kadar yüzleşmek zorunda kalacağım? Ya da ameliyat sonrası kullanılması gereken bir kalıp var. Bu kalıbı ne kadar süre kullanmam gerekecek? Bu soruların cevabı her doktorda ve her teknikte değişiktir. Dolayısıyla insanlar doktor seçerken, teknik seçerken aslında bu soruların cevaplarını seçiyorlar. Sorularla ilgili biraz konuşalım. Kadından erkeğe cinsiyet değiştirme ameliyatında kaç tane temel grup var? Bu gruplardan bir tanesi bağırsaktan yapılan vajen, diğeri ise flepten yapılan vajen, bir diğeri penis dokusundan yapılan yani penis inversiyonundan yapılan vajen, bir diğeri ise bunların kombinasyonu. Ne demektir bu? Şimdi bağırsaktan başlayalım. Bağırsaktan yapılan vajinoplastiler, bağırsağınızdan sizin bir segment alınır. Bağırsağınız biliyorsunuz uzun bir yol. Bu yoldan bir parça alınıyor. Bu parça tamamen penis alındıktan sonra yeni bir vajinal açıklık oluşturuluyor. Vajinal açıklığı bu bağırsak segmentiyle oluşturuyorsunuz. Avantajları nedir? Bağırsağın kendi salgısından dolayı sürekli bir nemliliği vardır. Bu bir avantaj
avantajdır. Onun dışında derinlikle ilgili hiçbir problem yoktur. Bu bir avantajdır. Dezavantajlar nedir? Bağırsak intestinal sistemde yapılan bir cerrahidir. Bu ekstra karın içerisine bir müdahale gerektiriyor özetle. Bu bir ekstra problemdir. İkincisi ama benim en sevmediğim tarafı ise bağırsaklar bir takım enzimler üretir. Neden? Görevi hani gıdaların emilmesi vesaire ya, bunların sağlanması için bir takım enzimler üretiyor. Siz bunun yerini değiştirip bu bağırsaktan vajen yapsanız bile vajina içerisinde bu enzimler salgılamaya devam ediyor. Bu da sürekli olarak içeride bir tortu bırakılmasına ve sürekli bir koku oluşmasına neden oluyor. Bu nedenden dolayı çok fazla bağırsaktan vajinoplasti yöntemine hiç eğilmedim, hiç bulaşmadım. Bu ameliyatları hiç yapmadım. Yapmayı da istemiyorum açıkçası. Ama nedir? Yapıldığı zaman birçok avantajıyla beraber bundan fayda görebilirsiniz tabii ki. Diğer bir yöntem ise flaplerle yapılan vajinoplastiler. Ne demek istiyoruz? İşte penis tamamen çıkartıldı. O skrotum derisinden vesaire vajen dudağınız, büyük vajen dudağı oluşturuldu. Vajina açıklığın içerisine doğru bir flap'in çevrilmesi lazım. Bu flap genellikle bacağın iç bölgesinden ya da inguinal bölgeden, yani kasık bölgesinin etrafından kaldırılan dokuların kanlı, damarlı bir şekilde vajin içerisine doğru uzatılmasından kaynaklanıyor. Bazı free flap'ler de vajinoplastide denenmiştir, denenmeye de devam etmektedir. Peki ben bunları yapıyor muyum? Ben bu ameliyatları yapmıyorum. Neden yapmadığımı söyleyeyim. Birincisi, free flap gibi ekstradan başka bölgelerden doku alıp getirmeye değecek cinsten bir ameliyat değil. Ayrıca bu dokular çok fazla içerisi kuru tutar. Tamam, bu flap taşınma nedeni içeride herhangi bir darlık olmamasıdır. Gerçekten darlık açısından avantajlıdır ama hem derinlik açısından hem de o bölgenin nemliliği açısından avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Beraberinde mikro cerrahi gibi ekstradan bir travmatik yük de getiriliyor. Mikro cerrahinin bakımı, süreci ve komplikasyonlar gibi birçok faktörü artık düşünmeniz gerekmektedir. Çok daha iyi yöntemler varken free flap'i ben tercih etmiyorum ama iyi ellerde güzel sonuçlar alındığını da biliyoruz. Bir diğer cinsiyet değiştirme ameliyatı erkekten kadına penil inversiyondur. Penil inversiyon dünya yüzeyinde en çok uygulanan erkekten kadına cinsiyet değiştirme ameliyatıdır. Ne demek o? Teorisi aslında son derece basit. Penisin sertleşen kısmı çıkartıldıktan sonra penisin kendi tüpünü tamamen içe çeviriyorsunuz. Buna penil inversiyon deniliyor. Tamamen içe çevirdiğiniz zaman ne oldu? Penisin dışı artık vajenin içi olacak şekilde döndü ve siz bunu oluşturduğunuz vajen deliğinin içerisine gömüyorsunuz. Ne oldu? Yukarıdan aldınız, çevirdiniz, içeri doğru gömdünüz. Buna penil inversiyon, yani penisin içe doğru döndürülmesi ameliyatı deniliyor. Bu ameliyatta idrar yolu atılmıyor. İdrar yolunu penis tüpünün içerisine ekstradan ekliyorsunuz ki idrar yolu, siz de takdir edersiniz ki kuru değildir, nemlidir. Bu nemlilik vajen içerisinde de bir nemliliğe neden olur. Bu durumda ne oldu? Penis derisini çevirdik, penis dönüştü vajene, beraber idrar yolu da vajenin nemliliğini sağlayan dokuya dönüştü. Vajen derinliğini oluşturdunuz. Etraftaki skrotumda vajenin büyük dudağını ortaya koyar. Böylelikle bir vajen anatomisi de ortaya koyarsınız. Dünyada en çok yapılan yöntem dediğim gibi bu yöntemdir ama bu yöntemi ben yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Bu bir. Düşünün ki penis tamamen içe doğru dönecek, bir yol kat edecek, vajenin içerisine döşeyecek. Şimdi bu çok uzun bir yol. Yani sizin normalin çok çok ötesinde bir penis boyuna sahip olmanız lazım ki vajen içerisinde yeterli derinliğe ulaşasınız. Bunu sağlamak genellikle pek de mümkün değildir ve penis boyuna mahkumsunuz. O zaman istediğiniz derinlikte bir vajen yapamayacaksınız demektir bu. Bu işin dezavantajlarından bir tanesi. İkincisi, penisi kök kısmından aşağı doğru çektirip de vajen oluşturduğunuzda bu çekme etkisi anatomik olarak da estetik anlamda benim beğenmediğim bir görüntüye sebep oluyor. Özellikle vajenin üst kısmı çok basık, çok sündürülmüş bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir ya da birkaç defa dokunmanız, tekrar revize etmeniz gerekebiliyor bu ameliyatlarda. Bu istemediğim diğer bir yöntem. Onun dışında eğer genital bölgedeki tüylenme vesaire varsa bu tüylenmenin bir kısmı vajen içerisinde dönmeye başlıyor. O zaman ne oluyor? Vajen içerisinde tüylenme, belki de ameliyattan sonra vajen içine epilasyon yaptırmak zorunda kalabiliyor. Bu gibi problemlerden dolayı bu ameliyatı da ben tercih etmiyorum. Dikkat ederseniz bu saydığım sistemlerin hiçbirinde vajenin küçük dudağı hiç yok. Peki biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız yöntem aslında şöyle anlatayım. Bundan herhalde 20 yıl kadar öncesinde Tayland'da çok takdir ettiğim bir doktor arkadaşımızın geliştirdiği bir yöntem var. Bu yöntemi Türkiye'de sünnetli insanlara da nasıl uygulayabileceğimizi düşünerek uygulanabilir hale getirilen bir model ortaya çıkardık ve bu model makale haline getirildi. Yakında yayınlanacak. Tüm bilim dünyası da bu makaleyi okuyabilecek yakında. Peki bizim yöntemimiz nedir? Daha doğrusu Tayland'daki yöntem nedir ve bizim modifikasyonumuz bunun üzerinden ne? Bunu konuşalım. Yöntem ilk çıktığı zaman şu şekilde yapılmıştı. Penis tamamen labia minora'yı oluşturmak üzere kullanılıyordu ve labia majora, yani büyük vajen dudaklarını oluşturmak için de skrotum kullanılıyordu. Peki
penis derisinden labia minora, skrotumdan labia majora yaptık. Vajen neyden oluşturulacak? Vajen bölgesini bir flaple ya da penil inversiyon şeklinde değil, skrotumdan ve penisten arta kalan derilerden oluşturulan grefleme yöntemiyle vajen oluşturuluyor. Böyle olduğu zaman da vajen deriniyle ilgili hiçbir sıkıntınız olmuyor. Çünkü greft dediğimiz şey vücutla hiçbir bağlantısı olmayan deri parçası, doku parçası. Bu doku parçaları hazırlanıyor ve biz genellikle silikon bir kalıp kullanıyoruz. Tayland'da farklı materyaller de kullanıldığı oluyor. Bu materyalin etrafına tersten bu grefti döşediğinizde, vajende oluşturduğunuz boşluğa da yerleştirdiğinizde ve orada 5 gün kadar dinlenmeye bıraktığınızda bu deri greftleri yüzeye yapışırlar. Ve sizin hiçbir derinlik probleminiz olmadan, hiçbir yerde çekiştirmeden, beslenme ile ilgili en ufak bir endişeniz olmadan bu greftlerin burada yaşamasını sağlayabilirsiniz. Beraberinde idrar yolunu vajen içerisinde döşeyebilirsiniz. Peki bizim modifikasyonumuz nedir? Bizim modifikasyonumuzda Tayland'da uygulanan bu yöntemde hastaların büyük bir çoğunu sünnetsiz hastalar oluşturuyor. Sünnetsiz hastalarda o sünnet derisinin kendi katlantısından zaten labia minora yapmak çok kolay. Zaten bunun için yaratılmış bir doku gibi durmaktadır orası. Ama eğer sünnet varsa elinizde bu kadar ince ve kendi üzerine katlanabilir, renk olarak labia minora'ya benzer bir dokunuz yok demektir. Biz Türkiye'deki hastalarda, yani sünnetli hastalarda nasıl labia minora yapılabileceğini, hatta bu labia minora'nın nasıl duyarlı olabileceğiyle ilgili bir çalışmamız yapıldı. Bu çalışmamız makale haline geldi ve yurt dışına yayınlanması için şu an yayın sürecindeyiz. Umarım bir süre sonra herkes bunu uluslararası tıp literatüründe okuyabilecek. Biz nasıl yapıyoruz? Bu teknik detaya biraz girmek gerekirse, sünnetli insanlarda sünnetsizlere göre vasküler sistemde değişiklikler olabilir. O yüzden sizin labia minora oluşturacak boyutta büyük bir flap kaldırmakla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu flap'in yaşayabilirliğiyle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Biz kendi modifikasyonumuzda nasıl güvenli bir şekilde vajen küçük dudağı oluşturabileceğimizi ortaya koyduk. Bununla birlikte zaten yaptığımız vajende, oluşturduğumuz vajende klitoris zaten vardı ama bu klitoristen labia minoralara doğru duyu ilerlemesini sağlayabilmenin bir formülünü geliştirdik. Halihazırda zaten uzmanlık tezim olarak sinirlerin inervasyon modelleri ve bu inervasyonun hangi yönde olabileceğiyle ilgili nörotropizm üzerine birçok çalışmam var. Bu çalışmalarım yayınlandı. Linkini zaten makalenin aşağısına koyarım. Bu çalışmalarımı PubMed'den bulup okuyabilirsiniz de. Bu teoriler sonunda gerçeğe döndü. Normalde sadece klitoriste olan duyarlı alan artık klitoristen aşağıya doğru vajen iç dudaklarında duyarlı hale getiriyor. Hatta ve hatta hastalarımızı sorguladığımızda ameliyatın erken safhasında sadece penisin gövdesindekine benzer bir dokunma hissi varken artık labia minoralarda klitoristekine benzer erojen bir duyunun taşındığını da gözlemledik ve bunu bir takım duyu testleriyle de ispat ettik. Bunun dışında zaten skrotum yine Tayland'da yapılan şekliyle labia majora oluşturmakta kullanılıyor ve geriye kalan tüm deri greftleri artı üretranın kendisini de greft olarak kullanarak vajen iç duvarına döşeyebiliyoruz. Özetle elimizde ne var? Orgazmı sağlayan bir klitoris, yine orgazma destek olan duyarlı bir labia minora, anatomik olarak labia minora, labia majora olması gerektiği şekilde beraberinde içerideki üretra greftinden dolayı da içeride nemliliğin sağlandığı bir vajina, derinlik probleminiz yok, içeride kıllanma ile ilgili bir sıkıntı yok, orgazm olabiliyor ve kişi orgazm sırasında da boşalabiliyor arkadaşlar. Özetle bu ameliyat mümkündür, bu ameliyatlar yapılmaktadır. Olur da ameliyata karar verdiniz, ameliyat gerçekleşti. 5 gün kadar hastanede kalmak bizim için önemli. Neden? İçine yerleştirdiğimiz silikon mold, kalıp yani etrafındaki greft tamamen vajin iç duvarınıza oturması gerekiyor ve bu süreç içerisinde de çok fazla hareket etmenizi istemiyoruz açıkçası. Belki en sıkıcı dönem bu dönem olacak sizin açınızdan. Günlük olarak ilaçlı özel sıvılarla vajin içerisi yıkanıyor olacak ve 5. gün içindeki silikon mold söndürülerek içeriden çıkartılır ve sizin kullanacağınız vajinal kalıp size teslim edilir. Nasıl kullanacağınızı da anlatırız. Şimdi hastalar bu vajinal kalıpların uzun süre kullanılmasını istemediklerini söylerler vesaire ama maalesef olmayan yere siz bir kanal açıyorsunuz. Bu vajinal kalıpların bir yıl kullanılmasını ben kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Bu sizin açınızdan faydalı olacaktır. Ama bir yıl sonra artık oluşturan vajinal poşonun daralması ile ilgili herhangi bir risk ortada kalmayacaktır. Sonuçta cinsiyet değiştirme ameliyatları küçük ameliyatlar değildir. Vajin iç bölgesinde birçok işlem yapılıyor. Birçok dikişli alanınız ve deri grefte tutturulduğu alan vardır. Buradaki yaralarınızın vesaire olgunlaşması için en azından bir ay çok yakın, çok temiz, çok özenli bir bakımdan geçmeniz gerekiyor. Bu bakımın arkasında 1. aydan sonra ancak biz ilişkiye izin veriyoruz ki ilk ilişkilerde son derece kibar olması gerekiyor. Çünkü daha hiç deneyimlemediğiniz bir şeyi
deneyimlemeye başlayacaksınız. Ayrıca bu deneyimlere başladıktan sonra da temizlik çok çok önemli. Çünkü orada bir boşluk var sonuçta. Normal şekilde kadın olarak doğan insanlarda bile vajinit, idrar yolu enfeksiyonu gibi şeyler o kadar sık gözükür ki kadın doğum polikliniklerin en büyük problemi, en büyük hasta grubu vajinitler, vajinal akıntılar ve sistitlerdir. Artık siz de bu riske adaysınız. Çünkü orada öyle bir boşluğunuz var. Bunun nasıl temizleneceği, öz bakımınızı nasıl yapacağınız vesaire, bu konularda artık sizin de dikkatli olmanız gerekiyor. Elbette ameliyata bağlı şişlikleriniz ve morluklarınız olacaktır. Bu şişlikler ve morluklar bu geçirdiğiniz bir ay içerisinde yavaş yavaş ortadan kaybolup gidecek. Elbette birçok dikiş var ama bu dikişler labia majora ve minora'nın gövdeye bağlandığı noktalar üzerinde olduğu için anatomik olarak algılanması zordur ve renk olarak da genital bölgeleri rengine genellikle uyumludur. Özel bir yara iyileşme probleminiz yoksa eğer izleriniz kabul edilebilir düzeyde olacaktır. Dediğim gibi renk anlamında rahatsız edici bir görüntü genellikle orada oluşmaz ama ne olur ne olmaz diye söyleyelim. Bir cerrahi işlemdir. Bazen yaralar üzerinde düzeltici, yaranın şeklini daha iyi hale getirmek için bazı dokunuşlar gerekebilir. Hatta bazen lazer tedavileri sizin izlerinizi daha güzel olmasını sağlayabilir. Hatta arzu ederseniz bu yara izlerin üzerine bile tüy ekimi yapılarak tamamen kamufle olması bile sağlanabilir. Bunlar diğer seçenekler. Artık sıra feminizasyon cerrahisine belki gelmiş olabilir. Ne demek feminizasyon cerrahisi? Sadece genitalin değiştirilmesi yeterli değil elbette. Bir fiziki görüntünün erkeksi görüntüden çıkıp kadınsı, feminen bir görüntüye geçişiyle ilgili de birçok cerrahi işlem yapılabilir. Elbette feminizasyon cerrahisini bir paket olarak düşünemezsiniz. Çünkü herkesin yüz ve bedeni farklı olduğu için herkesin ihtiyaçları da farklıdır. Yani bu yüzden başlar, fasyal feminizasyonuna başlar. Ne bileyim bir burnun daha kibar hale gelmesi, kaşların kalkması, elmacıkların belirgin hale gelmesi, bişektomiler, çene tıraşlamalar gibi birçok şey olabileceği gibi epilasyonlar mesela bunlara eklenebilir. Belki varsa bir androjenik bir kellik kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir problemdir. Onun için vücut açısından da bir takım implantlar, belki liposuction'larla şekillendirme devam etmesi gerekiyor. Zaten bizim cinsiyet değiştirme ameliyatı sırasında testisler gittiği için kişinin testosteron kaynağı da ortadan kalkıyor. Ve otomatik olarak vücutta zaten östrojen baskın hale geçmeye başlıyor ve genellikle de zaten bir takım östrojen içeren ilaçlar kullanıldığından dolayı da bunların her ikisi birleşince vücutta ister istemez zaten feminizan yönde bir değişiklik oluyor. Ama biz cerrahi olarak da bunları desteklememiz gerekebiliyor. Eğer bu bir aylık süreci de sağlıklı bir şekilde tamamladıysanız artık kadın olmayı öğrenmeye başladınız demektir. Bundan sonraki hayatınızda umarım aklınız ve bedeniniz tamamen barışmış ve huzur içerisinde bir hayat yaşarsınız. Geçmiş olsun.